Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda invertörlerin çalışma mantığını anlayabilmeniz için basit bir invertör devresi yapacağız ve invertörlerin çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Nasıl çalıştıklarını anlatacağız. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuzun kalan kısmına geçelim ve bir invertör nasıl çalışır, basit bir invertör nasıl yapılır hep beraber onu görelim. Bir invertörün çalışabilmesi için öncelikle bize voltajı yükseltebilecek bir eleman lazım. İnvertörler için bu eleman bir trafodur arkadaşlar. Bir trafo vasıtasıyla gerilimi yükseltip alçaltabilirsiniz. Peki trafolar ne yapar da gerilimi düşürür, ne yapar da gerilimi yükseltir? Trafolar bir çekirdeğin etrafında sarılı en az 2 bobinden oluşan elektronik malzemelerdir. Normalde gördüğümüz, gündelik hayatta gördüğümüz bu trafolarda çekirdek şu dış çerçevedeki saclardan yapılmış kısımdır arkadaşlar. Biz buna nüve diyoruz. İşte bu nüvenin etrafında en az 2 bobin derken birinci sargı, yani primer sargı dediğimiz ilk bir sargı, bu kısım, yani primer sargı dediğimiz kısım gerilimi uyguladığımız kısım. Sekonder sargı dediğimiz ikinci sargı ise gerilimi aldığımız, yani çıkış olarak kabul ettiğimiz kısım. Normalde trafolar, bakın burada olduğu gibi üzerinde yazmış adamlar, input 230 volt 240 volt AC 50 Hz demiş. Kırmızı kablolar red. Kırmızı kablolardan 220 volt civarında bir gerilim veriyoruz ve sarı kablolardan çıkış 10 volt AC 500 mAh demiş. Yellow. İşte bu sarı kablolardan da 10 volt civarında bir gerilim alıyoruz. Peki trafolar nasıl oluyor da 220 voltu 10 volta düşürüyor? Ve biz nasıl olacak da 220 voltu 10 volta düşüren bir trafodan 10 volt civarında gerilim verip 220 volt alacağız? İşte olayın püf noktası, kalbi burası arkadaşlar. Aslında trafolar bir elektrik üretici gibi çalışır. Gerilimi düşürmekten çok bir gerilim üretme mantığına dayalı olarak çalışır. O da nasıldır? Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir ki elektrik üretmek için bir bobinin etrafında veya içinde bir manyetik alanı hareket ettirmek ya da bir bobini manyetik alanın içerisinde hareket ettirmek gerekir. Eğer siz bobini manyetik alanın içerisinde ya da manyetik alanı bobinin içerisinde veya etrafında hareket ettirirseniz görürsünüz ki bobinin uçlarında bir elektrik akımı meydana gelir. O manyetik alanın içerisinde elektronlar kıpraşmaya, hareket etmeye başlar ve bu da elektrik akımı oluşmasına sebep olur. İşte trafolarda da birinci sargıdan vereceğiniz gerilimle çekirdek etrafında oluşan manyetik alan ikinci sargı üzerinde elektrik üretilmesine sebep olur. Peki biz bu trafoya bir aküden, madem elektrik verince bu manyetik alan sayesinde ikinci sargıda elektrik üretebiliyoruz, bir aküden DC gerilim uygulasak elektrik üretebilir miyiz? Evet, ilk sargıdan diyelim ki biz bir akünün kutup başlarından elektrik verdiğimizde ikinci sargıda anlık olarak bir elektrik üretilebildiğini görürüz. Ama bu üretilen elektrik akımı anlıktır. Yani siz elektrik akımını aküden sürekli birinci sargıdan verseniz bile ikinci sargıda anlık bir gerilim görebilirsiniz. Bunun sebebi de şudur. Biraz önce elektrik akımını üretirken ki prensipte bahsettiğim gibi manyetik alanın sürekli hareket etmesi lazım ya da manyetik alan içerisinde bobinin sürekli hareket etmesi lazım. Elektrik ürettiğimiz videolarımızı izleyen arkadaşlarım bilir ki bir motordan elektrik akımı üretilirken o motorun bobinleri içerisinde mıknatıslar sürekli döndürülür. Ya da mıknatısın içerisinde bobin sürekli döndürülür ki işte manyetik alan içerisinde, yani mıknatısların ürettiği manyetik alanın içerisinde bobin sürekli hareket ettirilerek bobinin uçlarında elektrik akımı oluşturulur. İşte burada siz elektriği anlık verdiniz ve sabit tuttunuz. Artık manyetik alan sabit olduğu için diğer bobin uçlarında
anlık bir gerilim görürsünüz. İşte bunun önüne geçmek ve sürekli çıkış bobininden elektrik üretilmesini sağlayabilmeniz için birinci sargıdan uyguladığınız DC gerilimi ya kesik kesik uygulamanız lazım. Yani verdiniz, çektiniz, verdiniz, çektiniz, verdiniz, çektiniz gibi uygulayarak manyetik alanın bir sönümlenip bir tekrar yükselmesine, bir sönümlenip bir tekrar yükselmesine ya da manyetik alanın sürekli yön değiştirmesini sağlamanız lazım. Peki aküdeki gerilimimiz DC bir gerilim, yani yön değiştiren bir gerilim değil. Nasıl yapacağız da bu trafonun birinci sargısına uygulanan elektrik akımını hareketli hale getireceğiz? Yön değiştirmediğine göre o zaman kesik kesik elektrik akımı vererek bu trafonun ikinci sargısında sürekli elektrik akımı üretilmesini sağlamalıyız. İşte bu birinci sargıdaki kesik kesik elektrik üretme işini de basit bir röleye yaptıracağız. Videonun başında dediğim gibi çok basit bir düzenekle trafonun birinci sargısına uygulanan elektrik akımını kesik kesik vereceğiz. Bu röle ile elektrik akımını kesik kesik oluşturma işini daha önceden otomobiliniz için basit röleli flaşör devresi diye bir videomuz vardı. Hemen ekranın sağ üst köşesine ben bu videonun linkini koyacağım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına da koyarım. İzlemek ve detaylı öğrenmek isteyen arkadaşlarım o linkten videoya ulaşabilir ve o videoyu da izleyebilirler. Neyse, lafı fazla uzattım. İsterseniz şimdi hemen pratikte bu işler nasıl dönüyor hep birlikte onu görelim ve röleli bir invertör nasıl yapılır o kısma geçelim. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, isterseniz şimdi bir de bu anlattıklarımızı pratikte nasıl oluyor gözlemleyelim. Bakın trafomuzun normalde giriş kısmı olan ve 220 volt verdiğimiz uçları, kırmızı uçlar burada yazdığı gibi. Giriş kısmımızda, yani normalde çıkış kısmı olan sarı kablolarımız 12 volt uygulayacağımız kısım da burası. Çıkış kısmına normalde giriş olan 220 volt çıkış kısmımıza hemen ölçü aletimizin problarını bir bağlayalım. Ve gözlemleyelim. Evet, bağladık. Hemen AC 1000 volt kısmına da aldık ölçü aletimizi. Şimdi bakın trafonun giriş kısmını, yani birinci sargı olarak kabul ettiğimiz giriş kısmının bir ucunu sabit eksiye verdim. İkinci ucunusa hemen bir krokodil yardımıyla şöyle yapalım. Daha rahat gözlemleyelim. Verdim ve bakın arkadaşlar, hemen ölçü aletimin göstergesindeki gerilimi gözlemleyin lütfen. Verdim. Bakın 21 volt gördüm ve gitti. Çektim. 36 volt gördüm ve gitti. Verdim. Sabit tutuyorum. Gerilim oluştu ve biraz önce anlattığım gibi gitti. Neden? Çünkü biz gerilimi uyguladığımızda birincil sargı etrafında nüvede bir manyetik alan oluştu. Ve bu manyetik alan oluşurken bizim ikincil sargımızda bir elektrik akımı meydana geldi. Elektriği ilk safhada üretmiş olduk. Fakat elektrik akımını sürekli DC bir şekilde uyguladığımız için manyetik alan sabit kaldı ve ikinci sargıda elektrik akımını sadece anlık gözlemleyebildik. Şimdi ben bu uyguladığım sabit akımı bakın kesik kesik verirsem ölçü aletinin göstergesi ne gösterecek bakalım. Verdim, çektim, verdim, çektim, verdim, çektim, verdim, çektim. Bakın gördüğünüz gibi sürekli bir elektrik üretme işi var ama sabit bir gerilim yok. Çünkü kesik kesik verdiğim süreler eşit değil. Onun için biz burada belli bir frekansta kesik kesik üretilen bir elektrik akımı uygulamamız lazım ki çıkışta da o nispette bir elektrik akımı üretebilelim. İşte şimdi biz bu sabit frekanslarda kesik kesik elektrik uygulama işini biraz önce söylediğim gibi bir röleye yaptıracağız. Hadi gelin şimdi röleli kısmı da halledelim ve daha sonra röleli basit bir invertör nasıl çalışırmış hep birlikte gözlemleyelim. Evet, trafoların çalışma mantığını ve elektrik akımını nasıl yükselttiğini, nasıl alçalttığını öğrendiğimize göre şimdi de
bir rölenin nasıl çalıştığını ve nasıl bağlanacağını öğrenelim. Gördüğünüz gibi burada çift kontak 6 bacaklı, ikisi bobin olmak üzere 8 bacaklı bir 12 voltluk rölemiz var. Aslında ben bu videoda sizler için daha basit, daha kolay olsun diye şu 5 bacaklı rölelerden kullanacaktım. Zaten bahsettiğim o otomobillerimizde kullanacağımız röleli basit flaşör devresinde de bu rölenin çalışmasına göre dizayn etmiş ve bu rölenin çalışmasını anlatmıştık. Ama maalesef bu elimdeki rölenin kontakları bozuk çıktı, arızalı çıktı. O yüzden bu röleyi kullanamıyorum. Ama çalışma mantığı olarak ikisi birebir aynı. Burada gördüğünüz şu 5 bacağın, şu rölede gördüğünüz bu 5 bacağın işini ikisi şu bobin, şu üçü de kontaklar olmak üzere şu 5'i yapıyor. Ya da bu üçü değil de şuradaki üçünü kullanarak yine aynı işi yaptırmış oluyorsunuz. Ekstra kontak lazım olursa da hemen yanındaki diğer kontakları kullanabiliyorsunuz bu rölelerde. Çift kontaklı denmesindeki sebep bu. Burada sadece bir kontağı aç kapa yaptırırken burada iki ayrı birbirinden bağımsız kontağı, iki ayrı cihazı aç kapa yaptırabiliyorsunuz. İşte şimdi biz de bu rölenin çalışma mantığını birazdan size anlatacağım ve nasıl başka hiçbir elemana gerek kalmadan bir rölenin sadece kendi kontaklarıyla kesik kesik çalışabileceğini göstereceğim. Dilerseniz hemen rölemizin bobin uçlarını bir lehimleyelim. Bobinin bir ucunu eksiye direkt verdim. Diğer ucunu da artıya verdim. Gördüğünüz gibi tık diye bir ses geldi. Çektim, verdim, çektim, verdim. Bunu isterseniz kontaklar üzerinden açılıp kapandığını gözlemleyerek yapalım. Şu an rölenin kapalı kontağına bağlamışım ve ölçü aletim sürekli ötüyor arkadaşlar. Hemen rölenin bobin uçlarından elektrik akımı uyguladığımda gördüğünüz gibi rölemiz çekti ve ölçü aletim sustu. Kestim, tekrar çalıştı, verdim, sustu. Bunu isterseniz tam tersi de bağlayabilirsiniz. Normalde açık olan kontağına bağladığımda gördüğünüz gibi şimdi artık ben elektrik enerjisini vermediğim sürece ölçü aletim ötmeyecek. Verdiğim sürece ötecek. Gördüğünüz gibi biraz önceki çalışmanın tam tersi şeklinde çalışan bir kontak yapısı olmuş oldu. Şimdi rölenin bobin uçlarından elektrik akımı verdiğimde röle çekiyor ve kontaklar açılıp kapanıyorsa, yani normalde kapalı olan açılıyor, normalde açık olan kapanıyorsa, ben bu rölenin kontakları üzerinden rölenin kendi enerjisini kesersem ne olur? Hemen bakalım. Bakın, rölenin bobin uçlarına uyguladığım elektrik akımını direkt alacağım ve rölenin kendi ucundan vereceğim arkadaşlar. Kendi kontak ucundan vereceğim. Bakın, normalde kapalı ucuna hemen biraz önceki elektrik akımına uyguladığım kablomu bağladım ve normalde kapalı olduğu için şimdi ben buradan verdim ve normalde kapalı kontağın diğer ucuna elektrik akımı geldi. Bu ucu da alıp rölenin kendi bobinine uygulayacağım. Hemen yapalım. Bu sayede biraz önceki işlemle rölelerin normalde kapalı ve normalde açık kontağının da nasıl tespit edileceğini öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlantının şekline göre rölenin kapalı kontağında enerji vermediğim sürece ölçü aletim öttü. Normalde açık kontağındaysa enerji verdiğimde ölçü aleti öttü. Şimdi gördüğünüz gibi artı ucunu, bobinin artı ucunu direkt şöyle yapalım. Tam tersi bir şekilde, kafanız karışmasın. Kırmızı artı diye öğrettik tüm videolarımız boyunca. Şimdi değişik yapmayalım. Artı ucunu direkt verdim. Eksi ucunu da gördüğünüz gibi
Bu mavi kablodan vereceğim. Bakın. Rölenin öttüğünü duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Dıt diye öttüğünü. İşte bu rölenin çok hızlı bir şekilde açıp kapattığı anlamına geliyor. Yani ben elektrik akımını uyguladığımda artı zaten bobinin ucuna direkt geliyor. Eksi ise rölenin kontağından geçiyor ve bobine geliyor. Bobine geldiğinde bobin enerjilenip röleyi çekiyor. Çektiğinde normalde kapalı olan bu kontak açılıyor. Açıldığı için artık bobin eksi kutbunu alamıyor ve röle tekrar bırakıyor. Bıraktığında normalde kapalı olan kontak tekrar kapandığı için elektrik akımı tekrar kontak üzerinden geçip bobine geliyor. Böylelikle tekrar enerjilenip tekrar çekiyor ve bu döngü sürekli devam ediyor. Yani bir aç bir kapa, bir aç bir kapa şeklinde sürekli devam ediyor ve rölemiz artık bobinine, kendi bobinine kesik kesik bir elektrik akımı uygulamış oluyor. Bu sayede kontaklarda sürekli kapanıp açılıyor. İşte bu sürekli kapanıp açılma olayını trafoya uygularsak trafonun çıkış ucunda da gerilim elde edebiliriz. Tekrar deneyelim. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi rölemiz gayet güzel kesik kesik bir şekilde çalışıyor. Şimdi hadi gelin trafomuzun giriş kısmından hemen elektrik akımını uygulayalım. Artı zaten direkt geliyor. Biz de trafonun bir ucuna artıyı direkt uygulayacağız arkadaşlar. Artı kısmını direkt trafoya uyguladık. Eksi kısmını ise getirip hemen rölenin bobin uçlarından bağlayabilirim. Fakat buradaki ikinci bobin birinci bobine herhangi bir etkide bulunmasın, birinci bobinin çalışmasını saçmalatmasın diye biz eksiği diğer kontaktan alacağız. Yani şu diğer boşta duran kontağımız var ya, bu da açılıp kapanıyor nasıl olsa. Onun için biz eksiği bobine ekstra bir, yani rölenin kendi bobinine ekstra bir yük getirmesin diye diğer kontaktan alacağız. Evet, diğer kontağa trafonun bobinini bağladık arkadaşlar. Eksi rölenin kontağından geçip, kapalı kontağından geçip bobine ulaştığında bobin çekiyor. Çektiği zaman kontak açılıyor. Bu taraf pozisyona geçiyor. Yani iç yapısına bakarsanız zaten anlarsanız direkt normalde kapalıdan normalde açığa, normalde açıktan normalde kapalıya pozisyon değiştiren bir kontak yapısı mevcut. Şimdi isterseniz hemen şu trafomuzun çıkış kısmına bir yükle burada görmüş olduğunuz gibi 220 voltluk bir LED ampulüm var. Bu ampulün uçlarına trafonun çıkışını bağlayacağım. Ve hiç merak etmeyin, buradaki voltajı ve frekansı size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde dursun. Ve ölçü aletimizi açalım. Bakalım ekranda gözüküyor mu? Evet. Bu şekilde biraz gözükmüyor. Yansıma yapıyor. Şöyle altına bir yükseklik yapacak bir şey koyalım. Evet, sanırım şimdi gözükür gibi. Eğer gözükmezse de ekrana yani kameraya ben yaklaştıracağım arkadaşlar. Şimdi artı kutbumuzu röle üzerinden uygulayacağız. Artıyı şöyle yapalım. Buradan verelim. Eksiği de şu şekilde yapıp. Evet arkadaşlar, biliyorum birazcık karışık gibi gözüküyor ama videoyu birkaç kere izlerseniz emin olun kendi kendinize zaten anlayacaksınız. Şimdi eksi kutbu verdiğimde bakın ne olacak. Verdim. Gördüğünüz üzere rölem çekip çekip bırakıyor ama şu anda lambamda en ufak bir hareket yok. Acaba neden? Acaba neden? Bir bakalım. Öncelikle lambanın yandığından bir emin olayım arkadaşlar ben. Çünkü bu lambayı ne zamandır kullanmıyorum. Evet, lambamız yanıyor. Peki sıkıntı nerede de lambamız yanmıyor? Frekans çok yüksek geliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü
biraz önceki vızıltıdan anladığınız üzere acayip derecede yüksek bir frekans gelip lambanın yanmasını önlüyor olabilir. İçerisindeki devre yapısı bu frekansı kaldırmıyor olabilir. Hemen tekrar bir verelim, bir daha bakalım. Evet, şu anda yanmıyor. Peki biz bu frekansı nasıl düşürebiliriz? Evet, bir röle ile bir invertör yaptık şu anda. Peki osiloskopun ekranına bakmayı unuttum. Orada bir şey görebiliyor muyuz? Evet, bir şeyler görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık size nasıl gösterebilirim? Şu ucu bir sabitleyelim şuraya. Evet, şu an sabitledik. Şunu da direkt verdiğimde şuradan bir auto setting yapalım. Evet, gördüğünüz gibi lambamızın uçlarında üretilen bir gerilim var ama çok yüksek frekanslarda olduğundan lambamız yanmıyor. Onun için frekansı bir düşürelim arkadaşlar. Hemen buraya frekansı düşürme adına 470 mikrofaradlık bir kondansatörü paralel bir şekilde bağlayacağım rölenin bobin uçlarına ve bu sayede frekansın düştüğünü, rölenin daha yavaş bir şekilde kesik kesik çalıştığını hep beraber göreceğiz. Yalnız kondansatörü bağlayacak olursanız siz kendiniz bu yapacağınız herhangi bir uygulamada ya da bu tip bir deneyde kondansatörü uygulayacağınız gerilimin yönüne doğru bağlamanız lazım. Yani eksi uygulayacağınız yere kondansatörün eksisini, artı uygulayacağınız yere de kondansatörün artısını bağlamanız lazım sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şu kameramı bir benim göreceğim şekilde ayarlayayım ve verelim. Evet, bakın lambam yanıp yanıp sönmeye başladı. Osiloskopumun ekranında da frekansı gözlemleyebiliyorsunuz galiba arkadaşlar. Şu an 24 Hz gibi bir bence burada bir şey var. Ayarlamamız lazım. Bir dakika. Şu an frekansı doğru okumuyor ölçü aletimiz. Hemen uygulayalım gerilimi ve tekrar bakın bir auto setting yaptıralım. Yani kendi kendine ayarlasın. Evet. Şu an gördüğünüz gibi dalga formunu röleli invertörümüzün çalışırken lambaya uyguladığı dalga formunu direkt görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen bu kesik kesik çalışarak lambanın bir yanıp bir sönmesini gözümüz gözlemleyebildiği için frekansı biraz artıralım. Bunun için demiştim kondansatörün kapasitesiyle alakalı. Kondansatörü değiştirelim. Biraz daha küçük kapasiteli bir kondansatör takarsak 470 mikrofarad takmıştım. Şimdi onun yerine 100 mikrofaradlık bir kondansatör takacağım arkadaşlar. Şöyle kameram gözlemleyebiliyor mu, odaklayabiliyor mu bilmiyorum ama 100 mikrofaradlık bir kondansatör takıp bir de bununla deneyeceğim. Şimdi bir de 100 mikrofaradlık kondansatör üzerinden gözlemleyelim. Evet, gördüğünüz gibi lambam daha hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladı ve ölçü aletimde de 17 Hz görüyorum arkadaşlar. Saniyede 17 kere açılıp kapanıyormuş rölemiz. 17,5 yazıyor. 17 kere açılıp kapanıyormuş ve 50 volt gibi bir de gerilim elde ediyoruz. Yani bu da frekansın düşüklüğüyle alakalı arkadaşlar. Frekans ne kadar yükselirse ürettiğimiz gerilim de o kadar yüksek okunacak ölçü aletinde. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi dilerseniz hemen biraz daha frekansı artıralım. Biraz daha yüksek bir frekansa çıkaralım ki gözümüz o kapanıp açılmayı görmesin. Şimdi bir 100 mikrofaradın yerine 33 mikrofaradlık bir kondansatör bağlayalım. Bir de öyle gözlemleyelim. Şimdi bir de 33 mikrofaradlık kondansatörümüz bağlıyken gözlemleyelim. Otomatik setting yaptıralım. Evet arkadaşlar, şu an 73 Hz'lik bir frekansta gördüğünüz gibi lambam sürekli yanıyor ve voltajım 115 volt RMS'e çıkmış.
ölçü aletinin ekranından umarım gözüküyordur. 115 volta çıkmış ve 74 Hz'de de 74 Hz gibi bir frekansta da çalışıyormuş rölemiz ve lambamız. Evet sevgili arkadaşlar, invertörlerin nasıl çalıştığını bu videomda sizlere anlatmaya çalıştım. Ve röleli basit bir invertörün nasıl yapılacağını göstermeye çalıştım. Umarım hoşnut kalmışsınızdır. Umarım bu videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir ve gündelik hayatınızda umarım bu bilgilerden faydalanırsınız. Evet sevgili Kaya İlece kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tip teknik ve bilimsel konulara merakınız varsa ve ilgi duyuyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimler seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz videolarımıza like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.